Evet, bugün burun tıkanıklıkları ve beraberinde sinüzitler ana konumuz olacak. Bir kere bir doktor sinüzitsin dediği zaman sanki hayat boyu sinüzitim var gibi algılanıyor. Aslında değil. Gerçekten kronik olarak hastayı rahatsız etmeye başladığında ise sinüs ameliyatından bahsediyoruz. Bu ameliyatlar estetik ameliyatlarla beraber yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Çoğu zaman ilaçla tedavi edilebilir, bunu unutmayın. Herkese merhaba, ben Doktor Göksel. Evet, bugün burnun fonksiyonel kısmı ile ilgili konuşacağız. Yani burun tıkanıklıkları ve beraberinde sinüzitler ana konumuz olacak. Biliyorsunuz ki ben temel eğitimimi kulak burun boğaz olarak tamamladım ve bir kulak burun boğaz uzmanıyım. Dolayısıyla burun benim aslında temel eğitimimde olan bir organ ve burnun fonksiyonel kısmı beni en çok ilgilendiren konu diyebilirim bir burun ameliyatı sırasında. Yani tabii ki birçok hasta sadece estetik için de geliyor, ayrı konu. Ama düşünün ki çok rahat nefes alan bir burnunuz var ya da hiç problemi olmayan bir burnunuz var. Estetik ameliyat oluyorsunuz ve estetik ameliyattan sonra nefes almanızla, kokuyla o hayat kalitesini aslında bizim açımızdan yükselten burnun fonksiyonları ile ilgili sorun yaşıyorsunuz. Bence kabul edilemez bir durum. Dolayısıyla temel eğitimimde onun üstüne kurulmuş durumda. Burnun nefes alması, fonksiyonları birinci planda yer alıyor. Tabii ki estetiği de bir o kadar önemli. Ona da ikinci planda diyemeyeceğim. Kulenin diğer tarafı diyelim şöyle. Şimdi sinüzit nedir ve sinüzit nasıl tedavi edilirle isterseniz başlayayım. Sinüzit nasıl deriniz vücudunuzun dışını kaplıyor? Burnunuzun içinden başlayarak solunum yolunu ve aslında yemek borusu dahil sindirim sistemini kaplayan da mukoza dediğimiz bir katman var. Yani bu içinin kaplanmasıyla alakalı bir tabaka. Sinüsler ise kafamızın içerisinde, yanaklarımızda, alnımızın arkasında, gözümüzün hemen burunla birleştiği bölgelerdeki hava boşlukları. Ne işe yarıyorlar? Havayı ısıtmaya yarıyorlar. Kafamızın hafif olmasını sağlıyorlar. Nemlendirmeye yarıyorlar çünkü içerisindeki o mukoza çok güzel salgı üretiyor. Günde yaklaşık 1-1,5 litre salgı üretiyor ki hava buharlaşsın, hava geçişiyle beraber buharlaşsın ve akciğerinize giden hava kuru gitmesin diye gibi bunun gibi fonksiyonları var. Dolayısıyla bu boşlukların içerisi aslında hava dolu. Yani aldığınız nefes önce sinüslerden bir tur atıp öyle akciğerinize gidiyor. Ne zaman ki buraya hava girememeye başlıyor, o zaman buradaki mukoza havalanamadığı için enfekte oluyor. Yani bir mikropla ya da virüsle enfekte oluyor. Negatif basınç oluşuyor ve kabarmaya başlıyor. Siz sinüslerinizdeki hava yerine oralarda sıvı gibi bir dolgunluk hissediyorsunuz ya da mukozanın kabarıklığını hissediyorsunuz. Aldığınız nefesin kalitesini hissedemiyorsunuz. Çok rahat böyle oh ne güzel nefes aldım diyemiyorsunuz hava geçse bile. Bunu ikiye ayırıyoruz biz. Akut sinüzitler, kronik sinüzitler diye. Akut sinüzit dediğimiz durum nezle, grip gibi böyle 10 gün, 15 gün içerisinde olup geçen hastalıklar. Bunlar hayat boyu sinüzitim var dedirtmez ama birçok hasta yanlış kullanıyor. Bir kere bir doktor sinüzitsin dediği zaman sanki hayat boyu sinüzitim var gibi algılanıyor. Aslında değil. Nezle, grip olmuş gibi bir hastalık. Bir de kronik sinüzitler var. Sürekli bu sıkıntıyı yaşayan, yılda birkaç defa böyle ataklar halinde seyreden hastalar var. İşte bunların tedavisinde ilaç tedavisi yeterli olmayabilir. Ameliyat gerekebilir. Havalanmayı bozan neyse, bu deviyasyon olabilir, burun etlerinin büyümesi olabilir, alerjik nedenlerden kaynaklı bir takım sorunlar olabilir, burun içerisinde polip gelişmiş, polipler büyümüş olabilir, bu ekstra et büyümelerinden bahsediyorum. İşte bunların gerçekten kronik olarak hastayı rahatsız etmeye başladığında ise sinüs ameliyatından bahsediyoruz. Sinüs ameliyatları eskisi gibi böyle çok büyük yaralar, bereler içeren ameliyatlar değil, endoskopik yapılan ameliyatlar. Kameralarla burun içerisinden girip sinüse giden kanalları açıp, genişletip, içini temizleyip daha sonra da tekrarlamasın diye hastamızı uzun bir süre ilaç tedavisi ve gözlem altında tuttuğumuz durumlar. Bu ameliyatlar estetik ameliyatlarla beraber yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Hastalığın tabii ki durumuna göre. Çok büyük bir cerrahi gerektirmiyorsa sinüsün içerisinde, bazen tümör cerrahisiyle de uğraşıyoruz çünkü. O zaman estetik ameliyatlarla birlikte olmasında hiçbir zarar yok. Deviyasyon ameliyatıyla birlikte yapılabilir. Alerji tedavisi ile birlikte mutlaka zaten uyguluyoruz bunları da. Çünkü kronik sinüzitte ana nedenlerden birisi genelde hastanın alerjik reaksiyonu oluyor. Evet, kısaca yanlış bilinen bir takım şeyleri doğruya çevirmek için çekiyorum bu videoyu. Çünkü sinüzitim var demek hayat boyu sinüzitim olacak anlamına gelmez.
Kronik sinüzit evet hayat boyu size arkadaş olabilir ama onun da tedavisi var. Cerrahi yöntemler gerekebilir. Çoğu zaman ilaçla tedavi edilebilir, bunu unutmayın. Sinüzit hemen ameliyata gerek duyulan bir hastalık değildir. Bunun yanında sorularınız olursa lütfen hemen yorum bölümüne yazın. Ben o soruları da mümkün olduğunca vakit buldukça yanıtlayacağım. Evet, çok teşekkürler. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Buralarda bir yerde Instagram. Bir de bildirimlerinizi açarsanız bu videolar size hızlı bir şekilde ulaşacak. Görüşmek üzere.